Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda görmüş olduğunuz bu zarif elbisenin yapımını anlatıyorum. Bu kısımlar oldukça kolay. Sadece etek ucunda böyle bir çalışmamız var. Daha önce bu modeli görmüşsünüzdür eminim. Çok şık duran bir model. Burada da sıra takibi yaparak kolaylıkla örebilirsiniz. Modelin sayıları 0-1 yaşa uygun. Yakadan başlanan bir model. Model için 2 yumak ip temin ederek başlıyoruz. Şiş numaramız 3,5. Bir adet de düğme gerekli. Modelin arkası da böyle. Ölçülerine geçelim. Uzunluk 38 santim. Tam robanın altından genişlik 25 santim. Etek ucu 38 santim. Yaka genişliği 11 santim. Yakadan kol altı 14,5 santim. Kol uzunluğu kol altından 20 santim. Genişlik ise 9,5 santim. Modelimiz düz örgü, ters örgü, haroşa ve bu kısımda uyguladığımız bu güzel yaprak modelinden oluşuyor. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak yorum kısmına da emoji dahi olsa yorum bırakarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız da yorum kısmında belirtirseniz de sevinirim. Şimdi yapılışına geçelim. Modelde orta kalınlıkta anti peeling özellikli bebe yünü kullanıyorum. 100 gram 240 metre. Şiş numaram ise 3,5. Klasik ilmek atma tekniğinde kullanarak 64 ilmek ile başlayalım. Şişe 64 ilmek attım. Tüm ilmeklerimi haroşa örmeye başlıyorum. Şöyle ilk ilmekten itibaren haroşa örelim. Sırayı tamamlayıp ön yüze geçtim. Sıra başında ipimi arkaya atıyorum ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ardından yine tüm ilmeklerimizi haroşa örerek sıra sonuna doğru gelelim. Sıra sonuna geldim. 3 ilmeğim kaldı. Burada bir ilik çalışması yapacağız. Şöyle ipimi şişime doladım. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Kalan bir ilmeğimi de örüp sırayı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. İpimi arkaya atıyorum yine. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tüm ilmeklerimizi bir sıra daha haroşa örelim. Ön yüze geçelim. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. Toplamda 3 sıra haroşa ördük. Ön yüzde de 2 haroşa çizgimiz oluştu. Yaka kısmı tamamlandı bu şekilde. Örgümüze öreceğimiz sırada ilk önce ayrımları yapıp sonrasında da ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek devam edeceğiz. İpimi arkaya atıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bunu da sayarak 10 ilmek örüyorum. On ilmek düz ördüm. Bir doluyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar doladım. Her ön yüzde bu bir ilmeğin sağından ve solundan bu şekilde dolayarak artırmalarımızı yapacağız. Kol ayrımına geçtim. Kol ayrımı için de 10 ilmek örüyorum. Tekrar doladım. Bir artırma ilmeğini ördüm. Doladım. Ön ayrım için 20 ilmek örüyorum.
doladım, bir ilmek ördüm, tekrar doladım. Kol ayrımı için 10 ilmek örüyorum. Doladım. Son artırma ilmeğini örüyorum. Doladım. Kalan 10 ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. Şöyle kenar ilmeğini de örelim. Arka yüze geçtim. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. İlmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Şöyle artırma kısmına geliyorum. Artırmış olduğumuz ilmekleri de yine aynı şekilde ters örgü yapıyorum. Sırayı tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Bir kez daha artırma kısmını birlikte yapalım. İyice anlaşılır olsun. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada artırma yaptığımız için 11 ilmek örüyoruz. Bir ilmeği ördüm. İlk kez örenler dilerseniz bu kısımlara birer işaret takabilirsiniz kaydırma olmaması için. Ama gördüğünüz gibi çok net de belli oluyor artırma kısımları. Bu ortadaki ilmeğin sağından bu şekilde doluyoruz. Artırma ilmeğimizi örüyoruz. Bir kez daha dolayıp solundan devam ediyoruz. Kol ayrımındaki ilmekleri örelim. İlmek ördüm. Artırma ilmeğine geldim, doladım. Artırma ilmeğini ördüm, tekrar doladım. Ön ayrım için 22 ilmek örüyorum. Ön ayrımı tamamlayıp artırma kısmına geldim, doladım. Artırma ilmeğini ördüm, tekrar doladım. Kol ayrımındaki ilmekleri örüyorum. Artırma kısmındayım, doladım. Artırma ilmeğini ördüm, tekrar doladım. Son olarak 11 ilmeği örüp tamamlıyorum. Sırayı tamamlamış oldum. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters örgü yapıp ön yüze geçelim. Sırayı tamamlayıp ön yüze geçtim. Bakın modelimiz şu şekilde görünüyor. Bu kısım arka ayrım, kol, ön ayrım, kol ve arka ayrım şeklinde. Her ön yüzde buradaki ilmeğimizin sağından ve solundan dolayarak artırarak robamızı büyütüyoruz. Modelin roba kısmını tamamladım. Her ön yüzde toplamda 18 defa artırma yaptım. Şöyle birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Öreceğimiz bu sırada arka ayrımı örerek kol ayrımına geliyoruz. Artık örgümüze kol ayrımını örerek devam ediyoruz. Arka ayrımı örerek artırma kısmına geldim. Artırma ilmeğini de örüyorum. Sadece kol ayrımındaki ilmekleri örelim. ...46 ilmeği örerek geldim. Diğer artırma ilmeğine. Şimdi bu kısımdan geri dönüyorum. Kol ayrımındaki 46 ilmeği ters örgü yapıyorum. Arka yüzdeki sırayı tamamladım. Arka yüzde artırma ilmeğine kadar geldim ve buradan ön yüze çevirdim. Artık ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek sadece kol ayrımındaki 46 ilmeği örüyoruz. Modelde yapmış olduğumuz kol düz kol çalışması olacak. Herhangi bir ilmek kesme işlemi yapmayacağız. Bu şekilde örgümüzü ilerletelim. Kol ucunu birlikte örelim.
Kol boyunu 50 sıra ördüm. Ön yüzdeyim. Şimdi kol ucuna geçmeden önce bu kısımda bir eksiltme yapacağız. Sonrasında kol ucunu örüp kolu tamamlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bunu da sayarak 1, 2, 3 ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kesiyorum. 3 ilmekte bir ilmek kesiyoruz. 3 ilmek ördüm. Bir ilmek kestim. 3 ilmek örüyorum. Bir ilmek kesiyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Son olarak da 3 ilmek örmüştüm. Tekrar bir ilmek kestim ve kenar ilmeğini örüp sırayı tamamladım. Arka yüze geçtiğimizde ipimizi yine arkaya atıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Tüm ilmeklerimizi haroşa örmeye başlıyoruz. Bu birinci haroşa sıramız olacak. Gördüğünüz gibi ön yüzde ilk haroşa çizgisi oluştu. 3 sıra örüp ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. 2 haroşa çizgimiz oluştu. İlmekleri kapatmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapatıyorum. Bir ilmek örüyoruz. Diğerini üzerinden atlatarak kapatıyoruz. Kol ucundaki ilmekleri kapattım. Buradaki tek püf noktası, ilmekleri kapatırken çok sıkı bir şekilde örmüyoruz. Her zaman sağ şişteki ilmeğimizi gevşek bırakıyoruz ki kol ucunda kasma olmasın. Bir tığ yardımıyla kolun birleştirmesini yapacağız. Tığım 3 numara. Diğer tarafın köşe kısmından tığımı geçiriyorum şöyle. Buradaki ilmeği alıyorum ve bu kısımdan geçirdim. Bir zincir ile sabitledim. Sonrasında karşılıklı batarak birleştirmeyi yapıyoruz. Şöyle bu tırtık kenardan tığımı geçirdim aynı şekilde karşı tarafa. Sonrasında üçünü birlikte örüyorum. Şimdi bir kez daha tekrarlıyorum. Aynı şekilde karşı tarafa üçünü birlikte ördüm. Tığdaki ilmeğimizi buradaki mesafe boyunca uzatıyoruz her zaman ki birleştirme kısmı kasmasın. Şöyle kenar kısmından devam ediyorum. Karşılıklı bakın. Batıyoruz. Tığdakinden geçirdik. Battık. İlmeğimizi aldık. Kol altına kadar birleştirmeyi yaptım. Bakın. İlmek mesafesini uzattığımızda hiçbir kasma olmuyor. Ön yüze çeviriyorum. Düzgün bir birleştirme elde etmiş olduk. Tığda kalan ilmeğimi de şişime alıyorum bu kısımda. Ön yüzden devam edeceğim. Diğer kol ayrımına gelelim. Diğer ayrım kısmına geldim. Buradaki artırma ilmeğini ön ayrıma bırakıyorum. Kol ayrımındaki ilmekleri örerek diğer artırma ilmeğini de arka ayrıma bırakıp sadece kol ayrımındaki 46 ilmeği örerek devam edeceğim. Diğer kolda olduğu gibi 50 sıra ördükten sonra ön yüzde 3 ilmekte bir kesme işlemini yapalım. Ardından 2 haroşa çizgisi örünce de ön yüzde ilmekleri kapatalım. Tığ ile birleştirmesini yaptıktan sonra da kolu tamamlamış oluyoruz.
Bakın kol hattımız kol altında bile ne kadar hoş görünüyor. Bu birleştirme tekniğini tüm modellerde kullanabilirsiniz. Diğer kolu da tamamlayalım. Devam edelim. Kolları tamamladım. Şimdi beden kısmına geçiyoruz. Son olarak arka ayrımı örüp sırayı tamamlamıştım. Şimdi etek ucu kısmına kadar dikişsiz örmeyi planlıyorum. Onun için de sadece ön yüzden örerek devam edeceğiz. Bunun için de misinalı şiş kolaylık gösterecektir. Onun için bir misinalı şiş tercih edin lütfen. İki ucu birleştirmek için kaydırdım. Her iki arka ayrımı birleştirerek devam ediyoruz. Şöyle bu kısımda en son ördüğüm ilmeği tekrar söküyorum. Bu şekilde şişimi aldım. Buradaki ilk ilmeği de şişime alıyorum. Hatta şöyle bir çevirelim. Alttan alalım. Bu işlemi buranın birleştirmesinde bir boşluk oluşmasın diye yapıyoruz. Ardından iki ilmeği birlikte örüyorum ve bu kısmı birleştirmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi altta sağ tarafta olan ilmek bu şekilde görünüyor. Onu tekrar şişimi geçiriyorum ve bir kez daha örüyorum. Şöyle kol altına kadar devam edelim. Kol altına geldim ve bu kısımdan devam ediyorum. Buraya bir işaret takalım. Sıra başımız her zaman bu kısım olsun. Buradan devam edelim. Bu şekilde hep ön yüzden düz örerek toplamda bir 20 sıra örelim. Devam edelim. Kolların ardından beden kısmını 20 sıra ördüm. Her sırayı ön yüzden örerek dikişsiz bir şekilde ilerledim. Öreceğimiz bu sırada artırma yapıyor olacağız. Şimdi detaylı bir şekilde o kısma geçelim. Biliyorsunuz sıra başını tam kol altındaki ilmeği hizalayarak yapmıştık. Şöyle bir işaret de eklemiştim. Şimdi buradan devam edeceğiz. Örmeye başlayalım. 9 ilmek örelim. Dokuz ilmek ördüm. 10. ilmeğin sağından ve solundan bu şekilde gizli artırma yapıyorum. Bir ilmek ördüm. Diğer yanından aynı şekilde ipimi çaprazlayarak ilmeğimi attım. 19 ilmek örelim. İlmek ördüm. Tekrarlıyoruz. 20. ilmeğe geldiğimizde artırmamızı yaptık ve 20. ilmeği ördük. Diğer yanından aynı şekilde artırdık. Yine bir 19 ilmek örüyoruz. 19 ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 20. ilmeği ördüm ve diğer yanından artırdım. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yine bir 19 ilmek. Yirminci ilmeğe geldim. İlk önce artırmamı yapıyorum. 20. ilmeği ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Aynı şekilde devam ediyorum. 19 ilmek örüyorum. İlmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. 20. ilmeği ördüm. Artırmamı yaptım. Yine bir 19 ilmek. 19. Artırmamı yapıyorum. 20. ilmeği ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Sıra sonunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğim kalmış.
Başlangıçta da 9 ilmek örmüştük. Buradaki az kalan ilmekler diğer kısımlara göre eksik. Modeli bozacak bir unsur değil. Onun için bu şekilde devam edebiliriz. Diğer sıraya geçiyorum. Sizin de bu şekilde eksik veya fazla çıkabilir. Yalnız çok eksik bir sayı olursa artırma kısmının düzeni bozulabilir. Ona dikkat edelim. Çok eksik olmasın. Yani 8, 9 birbirine yakın olduğu için. Şimdi buradan artırdığımız ilmekleri nasıl örüyorum onu da göstermek istiyorum size. Şöyle artırdığım kısma doğru geliyorum. Artırdığım ilmeğe geldim. Şu şekilde alttan çapraz şişimi geçirip düz ördüm. Bakın şu şekilde şişimizi geçiriyoruz ve düz örüyoruz. Bu sırayı tamamlayalım. Yine burada olduğu gibi ön yüzden örerek devam ediyoruz. Bir 20 sıra daha örüp sonrasında ikinci artırma sıramıza geçelim. Artırma yaptığımız sıradan sonra 20 sıra daha ördüm. Şimdi ikinci artırma sıramıza geçiyoruz. Artırmalarımızı şöyle ayarlıyoruz. Bu ilk artırma sırasında her iki yanından artırma yaptığımız ilmek. Bunu hizalıyoruz. Yine aynı şekilde bunun sağından ve solundan burada olduğu gibi gizli artırma tekniğiyle artırmamızı yapıyoruz. Artırma ilmeğine geldim. Yine aynı şekilde gizli artırma tekniğiyle artırdım. Bu ilmeği ördüm. Tekrar diğer yanından artırdım. Aynı şekilde diğer artırma ilmeğine gelelim. İkinci artırma ilmeğine geldim. Hizalıyorum. Artırmamı yaptım. İlmeği ördüm ve diğer yanından artırdım. Bu şekilde artırmalarımızı yapıp sırayı tamamlayalım. Sonrasında bir 20 sıra daha örelim. İkinci artırma sırasından sonra bir 20 sıra daha örüp üçüncü defa aynı ilmeği hizalayarak artırmamı yaptım. Artırma sonrasında da 4 sıra örüp yine başlangıç noktamıza geldik. Tam kol altındaki ilmeği hizaladım. Toplamda şişimde 154 ilmek var. 1-2 ilmek fazlalığı veya eksikliği modelimizi bozmaz. Yalnız çok eksik olmasın. Eksikse kenar kısımda sıra başında bir gizli artırma yaparak ilmek sayısını tamamlayabiliriz. Eğer fazlalığımız çok ise de kesme işlemleri yaparken 2 ilmeği birlikte kestiğimizde 3 ilmek şeklinde keserek eksiltebilirsiniz. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimizi ilk önce bir kenar ilmeği örerek başlıyoruz. Tam bu kısma işaretimizi takalım. Sonrasında şöyle ilmek yönlerini çevirelim. Ardından 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Sonrasında bir doladık. 2 ilmeğin yönü sağa doğru. Bunları da birlikte ördük. Ardından bir doluyoruz. 3 ilmeğin yönünü şöyle bir sola doğru çevirelim. Sonrasında 2 şişe birlikte alalım. 1 doladık, 2 3 4 5 6 7 8 ve son olarak 9. 3 ilmeğin içerisinden 9 tane ilmek çıkardık. Doladık. 2 ilmeğin yönünü sola doğru çevirdik. Ardından ikisini birlikte ördük.
doladık. 3 ilmeğin yönünü yine sola doğru çevirelim. Üçünü birlikte örelim. Tekrar doladık. Bu kez 2 ilmeği sağa doğru birlikte örerek kestik. Şimdi hangi işlemleri yaptık? Bir üzerinden geçelim. İlk önce bir ilmek kenar ilmeği ördük. 3 ilmeği birlikte örerek kestik. Yani bu kısmı yaptık. Sonrasında 2 ilmeği sağa doğru örerek kestik. Öncesinde dolayıp artırmıştık. Aralarda dolayarak artırmayı unutmayın. Doladık. 3 ilmeğin içerisinden 9 ilmek bir dola bir ör tekniğiyle yapmış olduk. Sonrasında bir doladık. 2 ilmeği sola doğru birlikte örerek kestik. Ardından bir doladık. 3 ilmeği birlikte örerek kestik. Sonrasında bir dola. Bu kez sağa doğru 2 ilmeği birlikte örerek kestik. Şimdi bu kısımdan yaprak kısmını yaparak devam edeceğiz. Yine bir doluyorum. 3 ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. Üçünü birlikte örüyorum. 1 doladım, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ilmeği dolayarak ördüm. Tekrar doladım. Sola doğru ilmeklerimin yönünü çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Doladım. 3 ilmeğin yönünü sola çevirdim. Ve üçünü birlikte ördüm. Tekrar doladım. 2 ilmeğin yönü sağa doğru 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Ara kısmındaki işlemi tamamladım ve yine yaprak kısmına geldim. Bunu birlikte bir kez daha yapalım. Doladım. 3 ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. Bu 3 ilmeği birlikte örerek bir dola bir ör şeklinde 9 ilmek çıkarıyoruz. Dokuz ilmeğimi çıkardım, doladım. İlmek yönleri sola doğru olacak şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Doladım. 3 ilmeğin yönünü tekrar sola doğru çevirdim ve birlikte ördüm. Doladım. 2 ilmeğin yönü sağa doğru ve birlikte örerek kestim. Bu şekilde bu sırayı ilerletelim. Modeli kurarak sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi toplamda bir 4 ilmek fazlalığımız var. Bunları buradaki kesme işlemi yaptığım sırada halledeceğim. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Çok fazla eksiğim var. Yoksa bir model daha fazla yapabilirdim ama artırınca da çok model bozulmuş oluyor. Güzel görünmüyor. Tam bu kısımda çok artırdığımızı düşünelim. Hoş durmuyor. Son olarak 9 ilmeği çıkardım. Bir doladım. Sola doğru 3 ilmek kesiyorum. Bir ilmek fazlalığımı bu kısımda kestim. Doladım. 3 ilmek de orta kısım için kestim. Doladım. 3 ilmeğin yönünü de sağa doğru çeviriyorum. Ve üçünü de birlikte kesmiş oluyorum. Üçünü de birlikte kestim. Bu kısımda böyle tamamladım. Şimdi yaprak kısmına geçiyorum. Doladım. Burada 3 ilmeğin yönü sola doğru
Yine 9 ilmeğimizi örelim. Dokuz ilmeğimi ördüm ve son kısma geldim. Son kısımda da şöyle yapacağım. Bir doladım ve 3 ilmeğin yönü sola doğru. Üçünü birlikte örerek kestim. Bakın arada bir ilmeğim kaldı. Zaten aralarda dolayarak artırmıştık. Bunu da doladığımız ilmek yerine sayıyorum. Modelimizin ikinci sırasına geçtik. İkinci sırada hiçbir işlem uygulamadan örgümüzün ilmeklerini düz örerek devam ediyoruz. Sırayı tamamlayalım. İkinci sırayı tamamladım. Son olarak 9 ilmekten oluşan kısmı ördüm. Ara kısma geçtim. Şöyle kesme yaptığımız ilmek, doladığımız ilmek, bu 3 ilmeği birlikte ördüğümüz kısım, doladığımız ve yine 2 ilmeği birlikte örüp kestiğimiz kısım. Dolamadan devam ediyoruz. Şöyle kesme yaptığımız ilmeğe doladığımız ilmek ile birlikte örerek keseceğiz. İlmeği kestim. Ortadaki bu ilmeğimi örüyorum. Diğer tarafta da yine doladığım ve kesme yaptığım ilmeği sağa doğru birlikte örerek kestim. Bu kısmı 3 ilmeğe düşürdük. Şimdi 9 ilmekten oluşan kısma geçiyoruz. İlk modeli kurduğumuz sırada 9 ilmeği çıkartmadan önce dolayarak, sonrasında 9 ilmeği çıkarıyorduk. Bitişinde de yine dolayıp bu kısma devam ediyorduk. Şimdi buradaki işleme başlıyorum. Şöyle bu doladığımız ilmeğin yönünü ve bu 9 ilmeğin ilkinin yönünü sağa doğru çevirdim ve birlikte ördüm. Bu ilmeği de kesmiş oldum. Şimdi devam ediyorum ilmeklerime. 9. ilmeğe geldim. Bu kısımdaki son ilmek. Bu da dolayarak artırdığım ilmek. Şöyle yönünü çevirdim. Bunların ikisini de birlikte sola doğru örerek kestim. Burayı tamamen 9 ilmeğe sabitledik. Ara kısma geçiyorum. Ara kısımda da buradaki ilmeği, ilk ikisini sola doğru, ortadaki ilmeği örüp kalan 2 ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Yönlerini çevirdim. Kestim. Ortadaki ilmeği ördüm. Doladığım ve kalan ilmeği sağa doğru kestim. Yine 9 ilmeğe başlamadan önce aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şöyle yönlerini çeviriyorum. İkisini birlikte ördüm. İlk ilmek ile doladığım ilmeği dokuzuncu ilmek ve doladığım ilmek, yönlerini çevirdim ve kestim. Ara kısmı da tekrar gösteriyorum. Yönlerini sola doğru çevirdim, birlikte örerek kestim. Ortadaki ilmeği ördüm, doladım ve kalan ilmeği sağa doğru birlikte ördüm. Aynı işlemleri tekrarlayarak sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. Son olarak bu kısmı ördüm ve 9 ilmeği
Şöyle 9 ilmeği sayalım. 3, 6, 8. Burada son doladığım ve 9. ilmek. Bunların da yönünü çeviriyorum ve birlikte ördüm. Bu kısmı da tamamladık. Şöyle işaretimi aktarıyorum. Öreceğimiz 4. sırada bir işlem uygulamadan tüm ilmeklerimizi düz örgü yapıyoruz. Sırayı tamamlayalım. 4. sırayı tamamladım. 5. sıraya geçiyoruz. Bu kısımda kalan 3 ilmeğimiz var. Bunların üçünü birlikte örüyoruz. Şöyle üçünü birlikte örüp kestim. Tek ilmeğe düşürdük bu kısmı. Yaprak kısmına geçiyorum. Yaprak kısmında 1, 2, 3. 3 ilmek ördük. 1 doluyorum. 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar 1 doladım. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. 3. Her iki yaprağın ara kısmına geldim. Şimdi burada kalan yine 3 ilmeği birlikte örüyorum. Ve kestim. Yaprak kısmına geçtim. 3 ilmek örüyorum. 1 doladım. 3 ilmek daha örüyorum. 1 doladım. Ve son 3 ilmek. Ara kısma geçtim. Kalan 3 ilmeği birlikte ördüm. Yaprak kısmına geçtim. 3 ilmek ördüm. Doladım. 3 ilmek. Doladım. 3 ilmek. Ara kısımdaki kalan 3 ilmeği de birlikte örüp kestim. Bu sırayı da bu işlemi tekrarlayarak tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Son olarak yaprak kısmını ördüm. 3 ilmeğini ördükten sonra sıra başımız. Yine 6. sırada bir işlem uygulamıyoruz. Tüm ilmeklerimizi bir sıra düz örelim. Sırayı tamamladım. 7. sıraya geçtik. Şöyle dolayarak başlıyorum. Bu 3 ilmeği birlikte örerek kesmiştik en son. Kalan bir ilmeğini ördüm. Tekrar dolayarak artırdım. Yaprak kısmına geçtim. Yaprak kısmındaki bu ilk 3 ilmeğin şöyle yönlerini çevirdim ve birlikte örerek kestim. Doladım. Bir önceki sırada bu kısımda artırma yapmıştık. Oradaki ilmeği ördüm. Tekrar doladım. Orta kısımdaki yaprağın 3 ilmeğini örüyorum. Doladım. Ortadaki bir ilmeği ördüm. Doladım. Yaprağın 3 ilmeğini tekrar ilmek yönlerini çevirdim. Ve birlikte örerek kestim. Bu şekilde yaprak kısmını tamamladık. Doladım. Bu kısımdaki bir ilmeği ördüm. Doladım. Yaprak kısmına geçtim. İlk yaprağın 3 ilmeğini ilmek yönlerini çevirerek birlikte örüp kestim. Doladım. Aradaki bir ilmeği ördüm. Doladım. Ortadaki yaprağın 3 ilmeğini ördüm. Doladım. Aradaki bir ilmek doladım. 3. yaprağın ilmeklerinin yönlerini çevirdim ve birlikte örerek kestim. Doladım. Aradaki bir ilmeği ördüm. Doladım ve yaprak kısmına geçtim. Sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Son olarak yaprak kısmın son yaprağını, 3. yaprağın ilmeklerini kestim. Evet, öreceğimiz bu 8. sırada da yine bir işlem yapmadan tüm ilmeklerimizi düz örelim. 9. sıraya geçiyoruz.
Bu sırada şöyle bir işlem yapacağız. Şöyle şu kısımdan başlayacağız. Onun için şöyle işaretimi bir çıkarayım. Bir ilmeği geri alayım. Yani son yaptığımız bu yaprak kesimi kısmından kalan yaprağın bir ilmeğini buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 ilmek. Şöyle. Bu ortadaki 3, buradaki yaprağın ilmeğini ve diğer yaprağın ilk ilmeğini. Toplam 5 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Şöyle bakın. Kestik. Sonrasında 1, 2, 3 ilmek ördük. Bu ara kısımda artırdığımız ilmekleri bir doluyoruz. Ortadaki yaprağa geldik. Yaprağın ilmeklerinin yönünü çeviriyorum ve üçünü birlikte örerek kestim. Doladım. 3 ilmeği örüyorum. Ara kısma geldim. Buradaki son yaprağın ilmeği, ortadaki 3 ilmek, diğer yaprak kısmın ilk ilmeğini, buradaki 5 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Diğer kısma geçtim. Aradaki 3 ilmeği ördüm. Her iki yaprağın arasındaki doladım. Ortadaki yaprağın ilmek yönlerini çevirip birlikte örerek kestim. Doladım. Aradaki 3 ilmeği ördüm. Bu sırayı da tamamlayalım. Tamamladım. Son olarak yaprak kısmına gelip aradaki 3 ilmeği ördüm. Sıra başında son yaprağın ilmeğini bu kısma eklemiştik çünkü. Şimdi buradan başlayarak tüm ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Uç kısımdaki haroşayı oluşturacağız. Şöyle tüm ilmeklerimizi bu sırada ters örelim. Ters örgü sırasını tamamladım. Şimdi bir sırada tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ve son olarak da bir sıra ters örelim. Ters sırayı da tamamladım. İlmeklerimizi kapatmaya başlayalım. Şöyle bir işareti de çıkarayım. Bir ilmek ördük. Başlangıçta ikinciyi de ördüm. Ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. Bir örüyoruz. Bir öncekini üzerinden atlatıp kapatıyoruz. Bir ör. Bir öncekini üzerinden atlatarak kapat. Bunu yaparken ilmeğimizi çok gevşek veya çok sıkı tutmuyoruz. Buna dikkat edelim. Etek ucu aksi takdirde kasma yapar. Çok bol bol bırakırsak da kıvrılma yapar. Buna dikkat edelim. Ve tüm ilmeklerimizi kapatıp son haliyle gelelim. İlmekleri kapattım ve bu güzel elbise tamamlanmış oldu. Şöyle bakın, çok güzel bir model. Etek ucunda çalıştığımız model. Onu tüm modellerde kullanabilirsiniz. Şöyle bakın, arka kısma da bir düğme ekledim. Arkası da şöyle görünüyor. Sade ve şık bir elbise elde ettik. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşene dek sevgiyle kalın.